görkemli, son derece ağır bir cenaze töreninin hemen sonrasındayız. Kalabalığın arasından yükselen o huzursuz, fısıltılı homurtuları duyuyorsun. Ve bu uğultunun tam ortasında taş zemin üzerinde yavaşça ilerleyen, gıcırtılı bir tahta arabanın o sinir bozucu sesi yankılanıyor. O arabanın üzerinde tarihin gördüğü en büyük miraslardan birini omuzlamaya çalışıp, o ağırlığın altında kelimenin tam anlamıyla ezilmiş, bedeni çökmüş bir adam var. Bugün felsefe tarihinin belki de en karanlık, en trajik gölgesini, Spasuspus'un o ağır kederle örülü hikayesini masaya yatırıyoruz. O gıcırdayan tahta arabanın taşıdığı yük, aslında yani sadece bir insanın zayıf bedeni değil, koca bir entelektüel imparatorluğun çöküşünün de fiziki bir hali o. Olayın merkez üstüne, Atina'ya, insanlığın düşünce başkentine bakmamız gerekiyor. O büyük kopuşun yaşandığı yere. Milattan önce 347 yılındayız. Akademinin o yüksek sütunları arasında emsalsiz bir yas var. Zira okulun kurucusu o büyük deha Platon hayatını kaybetmiş durumda. Geride bıraktığı miras da öyle sıradan bir yapı değil. Sadece taş binalardan ibaret bir okuldan bahsetmiyoruz. Bütün bir Batı düşüncesinin temelini oluşturacak devasa bir zihin dünyası duruyor orada. Ve herkesin kafasında tek bir kesinlik var o an. Sokaklardaki sıradan halktan tut, akademinin o loş, derin koridorlarındaki en bilge öğrencilere kadar. Yani okulun başına kimin geçeceği sorusunun cevabı herkes için çok net. Platon'un en parlak, en dahi öğrencisi olan Aristoteles, o makamın tek meşru varisi olarak görülüyor. Zekası, dünyayı kavrayış biçimi, entelektüel vizyonu. Bütün bunlar bu koltuğu ona doğal olarak veriyor. Hani herkes sadece resmi devir teslimin yapılmasını bekliyor o günlerde. Ancak o beklenen devir teslim asla gerçekleşmiyor. Platon bütün o deha hurgusuna, felsefi erdeme dair yazdığı onca şeye rağmen mirasını ve o kutsal okulun yönetimini kendi kız kardeşinin oğlu olan Speusipos'a bırakıyor. Sadece ve sadece aynı kanı taşıdıkları için Sırf bu yüzden. Vasat bir zihnin sırf ailevi bağlar yüzünden en üst makama getirilmesi, felsefe tarihinin kaydettiği ilk büyük akraba kayırmacılığı yani nepotizm vakası olarak Atina'nın tam kalbine düşüyor. bu kararın Aristoteles üzerinde yarattığı o yıkıcı etkiyi tasavvur etmek bile insanı dehşete düşürüyor. Ömrünü adadığı, o duvarlarına zihninin terini akıttığı, her köşesinde kendi fikirlerinin yankılandığı akademide uğradığı bu adaletsizlik. O hayal kırıklığı Aristoteles'in Atina'yı terk etmesiyle sonuçlanıyor zaten. Eşyalarını toplayıp uzun sürgün yıllarına doğru yola çıkarken aslında akademinin ruhunu da beraberinde götürüyor. O felsefi ateşin de sönmesi demek bu. Tam anlamıyla öyle. Onun gidişi sadece parlak bir öğrencinin okulu bırakması değil. Geride kalan Spesius ise hiçbir liyakat emaresi göstermeden oturduğu o makamda yapayalnız kalıyor. Öğrencilerin o küçümseyici bakışlarını, o sessiz ama sağır edici yargılamalarını zihninde canlandırabiliyorum. O koltuk onun için bir güç sembolü olmaktan çıkıp yavaş yavaş daralan, nefes almasını engelleyen bir tabuta dönüşüyor olmalı. Aristoteles'in uzakta bile olsa akademinin üzerine düşen silinmez gölgesi, makamı işgal eden adamı her gün, her saniye ezmeye devam ediyor. Sürekli bir kıyaslanma hali. Ve bu okulun başında kalabildiği o 8 yıllık süre, kelimenin tam anlamıyla bir varoluşsal işkenceye dönüşüyor. Bir insanın kendi yetersizliğiyle, hak etmediği bir ünvanın ağırlığıyla her an yüzleşmesi, ruhu paramparça eder. Spion'un durumu tam olarak bu. İçindeki aşağılık duygusu ve yetersizlik stresi o kadar büyük bir boyuta ulaşıyor ki zihinsel çöküşü fiziksel bir yıkım takip ediyor. Hayatının son döneminde geçirdiği o ağır felç. Zihni o yetersizlik karanlığında boğulurken bedeni tamamen eriyip işlevsiz hale geliyor. Liyakatsizliğin insanı içten içe yiyen fiziksel bir hastalık gibi nasıl çürüttüğünün canlı bir kanıtı olarak tarih sahnesine çakılıyor. Çok trajik bir tablo. Bu durum bana doğadan çok acımasız bir manzarayı hatırlatıyor. Şöyle düşün, kadim, gövdesi yüzlerce yıllık bir ihtişamla yükselen ulu bir meşe ağacı var ve o ağacın tam dibine güneş ışığına ulaşma umudu bile olmayan bir yere ekilen cılız bir fidan. O büyük gölgenin altındaki fidan. O meşe ağacının görkemi
Dallarının genişliği fidanı korumaz. Aksine fidanın ihtiyacı olan ışığı keserek onu karanlığa, yavaş bir ölüme mahkum eder. Güneş alamadığı için büyüyemeyip kendi kökleri üzerinde canlı canlı çürür. Bu çok çarpıcı. O meşe ağacı Platon'dur. Aristoteles ise kendi köklerini başka topraklara, o gölgenin dışına taşıyarak kendi ormanını kurmayı başarmıştır. Ancak Speusippus sırf o ulu ağacın dibinde, onun koruması altında duruyor diye büyüyebileceğini sanmıştır. Kendi başına bir değer olabileceği yanılgısı. Kendi kimliğini bulamayan o cılız fidan, o görkemin altında çürümekten kurtulamaz. Kendi kökleri üzerinde çürüyen o adamın, felçli bedeniyle o küçük tahta arabada akademiye doğru sürüklenirken yaşadığı bir an var ki, çürümenin sadece fiziksel olmadığını kanıtlıyor. Dönemin tavizsiz, en keskin dilli filozofu Diogeses'le karşılaşıyor Atina sokaklarında. O karşılaşma, tarihin en soğuk anlarından biridir. Taşıdığı anlamsız ünvanın ağırlığı altında ezilen Speusippos. Belki de bir onay, yani küçük bir saygı kırıntısı arayışıyla ona güçlükle selam veriyor. Diyojenes'in o ana verdiği tepki, sığ bir reddedişten çok daha fazlasıdır. Karşısındaki adama, onun taşıdığı o haksız güce, o sahte unvan sistemine baştan aşağı uzun uzun bakıyor. Karşısında bedeni çökmüş, ruhu erimiş ama hala amcasının makamına tutunmaya çalışan aciz bir figür var. Ve Diyojenes'in ağzından dökülen o sözler, felsefe tarihinin en ağır yargılamalarındandır. Şöyle der, eğer bu aciz şartlarda, bu haksızlıkla yaşamaya devam edebiliyorsan, senin selamını almıyorum. Gerçekten dondurucu. Bir insanın varoluşunu, onurunu ve işgal ettiği o makamın temsil ettiği her şeyi tek cümlede kökünden reddetmek. Bu buz gibi reddedilişin ardından gelen o mutlak çöküş şaşırtıcı değil aslında. Zihinsel karanlığın dibine vuran Speusippos kendi hayatına kendi elleriyle son veriyor. Ancak bu son derece trajik, kederli son onun sadece torpilli bir yeğen olduğu algısıyla sınırlı kalmamalı bence. Onun bu yetersizlik hissiyle nasıl mücadele etmeye çalıştığına, entelektüel alanda nasıl bir savaş verdiğine de inmemiz gerek. O sığ algının ötesine geçtiğimizde çaresiz bir zihnin çırpınışlarını görürüz zaten. Speusippos sadece o koltukta oturan bir gölge değildi, aynı zamanda zihnini doğanın ve evrenin işleyişine adamış biriydi. Biyoloji ve botanik üzerine yoğunlaşarak o ezici aşağılık duygusundan kurtulmaya, kendi felsefi kimliğini inşa etmeye çalıştı. Ortaya koyduğu en dikkate değer, en yenilikçi teori ise parçanın değil, bütünün bilincine ulaşma argümanıdır. Şunu biraz daha açalım. Bu bütünün bilincine ulaşma argümanını biraz daha detaylandırmalıyız. Evrendeki hiçbir canlının, bitkinin veya fikrin yalıtılmış bir şekilde anlaşılamayacağını savunuyor. Bu, o dönemin bilgi anlayışı için ne anlama geliyordu? O dönemin hakim felsefi iklimi, eşyayı ve kavramları kesin sınırlarla kendi izolasyonu içinde tanımlamaya odaklıydı. İnsanlar bilgiyi küçük, bağımsız adacıklar halinde sınıflandırıyordu. Birbirinden kopuk parçalar gibi. Speusippos ise dogmacı fikirlere ve sığ açıklamalara karşı devrim niteliğinde bir zihin mimarisi kurguladı. Bir şeyi tam olarak bildiğini iddia etmenin büyük bir kibir olduğunu ilan etti. Çünkü bir varlığı anlamak için onu dünyadaki diğer tüm şeylerden ayıran sayısız farkı, o ince çizgilerin tümünü bilmek zorundasın. Ona göre bilgi, izole edilmiş bir parça değil, her noktasının birbiriyle eş zamanlı temas halinde olduğu uçsuz bucaksız bir ağdır. Onun bu bütünsel ağ teorisini dinlerken zihnimde çok daha farklı bir tablo şekilleniyor. Acaba bu salt biyolojik veya botanik bir gözlem miydi? Yoksa kendini tek başına son derece yetersiz, zayıf ve yalnız hisseden bir adamın kendi liyakatsizliğini gizlemek için yarattığı devasa bir psikolojik savunma mekanizması olabilir mi? Bu tespit, Speusippus'un zihin haritasını anlamak için çok kritik bir kapı aralıyor. Kendi varlığını, amcasının mirası ve o okulun kurumsal yapısı olmadan savunamayacağını içgüdüsel olarak kavramıştı. Tek başına bir anlam ifade etmediğini biliyordu. Güneş görmeyen o cılız fidan olduğunun farkındaydı. Anlamını ancak ormanın bütününe bağlanarak büyük yapıya entegre olarak bulabilirdi.
Kurduğu felsefe aslında satır aralarında "beni tek başıma yargılamayın" çığlığıdır. Kendi izole varlığını savunamadığı için beni çevreleyen şartlarla, geçmişimle, bu büyük akademiyle ve evrenle birlikte değerlendirin diyerek kendi zayıflığını felsefi bir sisteme dönüştürüyor. O ezici dışlanmışlıktan, liyakatsizlik suçlamalarından kurtulmanın tek yolunu kendini büyük bir resmin, koparılamaz bir ağın parçası ilan etmekte buluyor. Çok ince bir kaçış stratejisi aslında. Yine de bu savunma mekanizmasının dönemin yüzeysel filozoflarını nasıl kökünden sarstığı gerçeğini atlamamalıyız. Bir bitkiyi anlamak için yapraklarına bakmak yetmez, onun toprağıyla, diğer bitki türleriyle olan yapısal farklılıklarıyla, suyu emiş biçimiyle bütünsel bir bağ kurmak gerekir argümanı dönemin bilgi kuramına ağır bir darbe vurdu. Büyük bir entelektüel meydan okumaydı bu. Agyak ruhunun derinliklerine işleyen o karanlık leke, ürettiği felsefenin ışığını her zaman gölgeledi. Aristoteles'in kurguladığı kusursuz mantık dünyasının çok uzakta kalma trajedisi, kurduğu her cümleye sinmiş bir yenilgi duygusu yarattı. Liyakatsizlik lekesi silinemedi. Şimdi akademinin o soğuk, yankılı taş koridorlarına girelim. Tansiyonun en yüksek olduğu, hırsların zekayla çarpıştığı o sert tartışma anlarına. Speusipos'un karşısında onu sadece ve sadece Platon'un torpilli yeğeni olarak gören, gözlerindeki küçümsemeyi gizleme gereği bile duymayan öğrenciler var. O ağır atmosferi hissetmemek elde değil. Liyakatin sınırlarının en sert şekilde zorlandığı o entelektüel arenada, ünvanların ve kan bağının bilgelik karşısında nasıl paramparça olduğunu izliyoruz. Felsefi bir argümanın tam ortasında makamı işgal ettiği için sözlerine itibar edilmeyen bir adamın acizliği duvarlara çarpıyor o koridorlarda. Ne kadar karmaşık teoriler üretirse üretsin, dinleyicilerinin yüzündeki o alaycı, yargılayıcı ifadeyi değiştiremiyor. Söylediği her kelime o soğuk, liyakatsizlik duvarına çarpıp geri dönüyor. Tansiyonun zirveye ulaştığı, kelimelerin tükendiği, adaletsizliğin somut bir ağırlık gibi taş odaya çöktüğü o anı düşün. Öğrencilerin yargılayan bakışları altında ezilen adamın etrafında büyük, buz gibi bir sessizlik oluşuyor. Derin bir nefes alıyor. Speusippos der ki, bir şeyi tam olarak bildiğini sanıyorsun ama o şeyi diğer her şeyden ayıran farkları bilmeden onu asla bilemezsin. Hayat tek bir zincir baklası gibidir. Sen o baklayı tek başına inceleyebilirsin ama o baklanın neyi taşıdığını, nereye bağlı olduğunu anlamak için tüm zinciri görmek zorundasın. Parçaya odaklanıp bütünü unutan insan yanılgılar denizinde boğulmaya mahkum olur. Liyakatsizliğin ve başka birinin gölgesi altında ezilmenin getirdiği bu muazzam yıkım, İnsan doğasının o değişmez zaafı olarak binlerce yıl sonra modern sanayi tarihinde yeniden karşımıza çıkıyor. Çelik ve kömür kokuları arasında devasa bir üretim çarkının tam merkezinde tarih kendini acımasızca tekrar ediyor. O kadar tanıdık bir tablo ki. Uçsuz bucaksız bir otomobil imparatorluğunun kurucusu olan, dönemin en acımasız figürlerinden Henry Ford, kurduğu bu yapının geleceğini tayin ederken aynı karanlık çukura çekiliyor. O dönemin sanayi imparatorluğunun iç dinamiklerinde de aynı kan bağı yanılgısını görüyoruz. Onca yılını o fabrikalara vermiş, o zinciri taşıyabilecek dahi mühendisler varken, O dahi mühendisler bir kenara itiliyor tamamen. Henry Ford, sırf kendi soyadını taşıyor diye o ezici ağırlığı omuzlayacak yapıdan tamamen uzak olan zayıf karakterli oğlu Edsel Ford'u imparatorluğun başına getiriyor. sırf kendi kanından olduğu için. Binlerce yıl önceki Atina'da yaşanan varoluşsal çöküş, bir sanayi imparatorluğunun yönetim katında yeniden sahneleniyor. Edsel Ford da babasının o sınır tanımaz kontrol hırsının ve kibrinin altında canlı canlı eriyor. Babası ona ünvanı veriyor ama o ünvanın gerektirdiği gücü, saygıyı ve bağımsız alana asla vermiyor. İnsanın üzerine tam oturmayan, bol gelen ağır bir zırhı giymeye zorlanması gibi. O baskı, içinden çıkılmaz beklentiler ve etrafındaki insanların sessiz yargılamaları genç adamın ruhunu yavaş yavaş tüketiyor olmalı. O çelik imparatorluğun görkemi, zayıf bir bedeni koruyamıyor. Ağır bir depresyonun karanlığına sürüklenen Edsel Ford, bedeninin içten içe çürümesine engel olamıyor. Çok geçmeden mide kanserine yakalanarak
genç yaşta can veriyor. İnsan doğası hangi çağda, hangi kıtada olursa olsun değişmiyor. Hak edilmeyen gücün altında kendi ağırlığını taşıyamayan bir enkaz gibi un ufak oluyor insan. O antik zincir uyarısı binlerce yıllık bir yankı gibi zihnimize tam burada çarpıyor. Geçmişin o kederli, hırslarla dolu sahnelerinden çıkıp kendi içimizdeki o sessizliğe, varoluşsal uyanışın o büyük dinginliğine doğru ilerliyoruz. Modern insanın aslında hepimizin bizzat yaşadığı, aynada kendi gözlerimizin içine bakmaktan kaçındığımız o kriz, bu aydınlık ama acımasız farkındalıkta başlıyor. Günümüzde insanlar geçmişin o trajik figürleri gibi hak etmedikleri başarıların, liyakatten yoksun bırakılan torpillerin ve içini dolduramadıkları parlak ünvanların arkasına saklanarak var olmaya çalışıyorlar. Herkes o süslü masaların ardında bir yer edinme derdinde. Önemli olan herkesin bakışlarını diktiği o koltuğa oturmak değildir aslında. Asıl mesele o koltuğun altındaki, geçmişten geleceğe uzanan o koca zincirin tüm yükünü, acısını ve sorumluluğunu taşıyacak hakiki güce ve liyakate sahip olmaktır. O ağırlığı kaldırabilmek. İnsan, üzerine uymayan o sahte zırhları çıkarıp, kendi hakiki erdemiyle o zincirin kırılmaz gerçek bir baklası olmayı başardığı zaman, liyakatsizliğin o karanlık ölümüne karşı mutlak bir zafer kazanmış demektir. Sahte unvanların ardına sığınan bir gölge misin, yoksa kendi hakiki erdeminle o zincirin gerçek bir baklası mısın? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.